Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde neler yapmıştık arkadaşlar? Müşteri ekleme işlemini yapmıştık ve listeleme işlemini de yapmıştık. Hatta müşteri eklemiştik en son Mehmet Ozan adlı kişiyi. E-postasını da başarılı bir şekilde eklemiştik ve listeleme yapmıştık. Bugün ise arkadaşlar müşteriler listesine butonlarımızı ekleyeceğiz. Düzenleme ve silme işlemlerini yapmaya başlayacağız. İlk önce bir exam çalışıyor galiba. Bir bakalım. Evet, güzel. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. Bu müşteri ekle.php'yi ben hemen geliyorum. Hatta bu müşteriler.html'i direkt dosyadan farklı kaydet diyorum. Buna düzenle diyorum. Düzenle.php olarak kaydedeceğim. PHP uzantısını seçtik. Kaydediyorum. Güzel. Şimdi ilk olarak benim müşteriler.php'de şurada silme ve güncelleme butonlarını eklemem lazım. Onları yaparım. Buraya bir işlemler diye bir satır oluşturalım. th diyorum. Geliyorum buraya. İşlemler. Hemen th'yi de kapatalım. Kaydediyorum. Geliyorum aşağı kısma. Listelenecek yere. Yine tekrardan td taklarını açıyorum. Ve td'yi kapatacağım. Td. Deyip kapatıyorum ve geliyorum şuraya. Artık benim buraya butonlarımı eklemem lazım. Buton eklemem için arkadaşlar href diyeceğim. Tırnak içinde linki birazdan düzelteceğim ve buna bir class vereceğim. Ve class Bootstrap'tan alacaktı arkadaşlar bildiğiniz üzere. btn boşluk olacaktı. btn sıraç sarı olsun. Ne diyeceğim? Warning. Burayı kapatıp A tagını da kapatacağım. Hemen bunu çoğaltıyorum. Sil butonunu hatta buraya düzenle diyeceğim. Şuraya düzenle diyorum. Düzenle. Evet. Bunu geliyorum kopyalıyorum. Ctrl C alta. Hemen. Ctrl V diyorum. Burayı da sil diyeceğim. Ve bunu da Ranger yapacağım. Stil dosyasını Ctrl S diyorum ve geliyorum. Sayfamı yeniliyorum. Evet, düzenleme işlemi geldi. Silmede bu düzenleme butonuyla silme butonunu bu şekilde ekledik. Şimdi arkadaşlar benim ne yapmam lazım? Benim gelip buralara linklerimi vermem lazım ki düzenlemeyi ID üzerinden çekebilmem lazım. Çünkü ben işlemlerimi tabloda hep ID üzerine yapacağım. Müşteri ID'si 1 olanı mesela gelip sileceğim. Burada ID'si 1 olanı düzenle dediğimde müşteri ID'si düzenle sayfasına gidip 1 numaralı ID düzenleyecek veyahut da silecek. O işlemi yapabilmem için benim buraya bir link vermem lazım. Bu linki de şu şekilde veriyorum. Düzenle.php soru işareti ID vereceğim, buraya bir get işareti alacağım buradan ve bunu PHP ile artık link yapımı oluşturacağım. Geliyorum buraya. Ne yazmam lazım? Echo diyeceğim. Dolar işareti check sorgu. Neyi çekecek bana burada? Köşeli parantezler içinde müşteri ID'yi çekecek şuradaki gibi. Güzel. Burada ise silme işlemi yapacağım arkadaşlar. Tekrar bir kontrol edeyim. Hatta şuraya da bir noktalı virgül koymam lazım. Tamam. Düzenle.php'yi çekiyorum. Bir ID diye get değeri atıyorum. Bu get'i düzenle sayfasında çekeceğiz. ID olarak daha sonra oluşturduğum while sorgusundaki check sorgu ile buraya müşteri ID'sini aldım. Ve düzenle işlemini bu şekilde aktif hale getirdim. Şimdi silme işlemini yapacağım. Onun için de geliyorum. Hemen sil.php diye bir sayfa oluşturacağım. Soru işareti ve buna da yine ID diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Neye eşit olacak? Yine PHP ile getireceğim, çekeceğim sorguya. Yani ne çekiyorum? Echo dolar işareti check sorgu diyeceğim.
Köşeli parantezlerimi aktif ediyorum. Tırnağımı koyuyorum. Noktalı virgül. Tamam. Güzel. Şimdi buraya yine müşterinin ID'sini çekmem lazım. Şuradan müşteri ID alıyorum. Çünkü daha demin bahsettiğim gibi benim bütün işlemleri ID üzerinden yapmam lazım. 1 numaralı ID kim? Onu düzenle. 1 numaralı ID kim? Onu sil. Hepsini buradaki ID değeriyle get olarak çekeceğim. Hemen müşteri ID'mi çekebilmem için geliyorum. Burada bir SQL sorgusu yazacağım. SQL sorgumda arkadaşlar dolar işareti ne diyelim? Stamp diyelim. Stamp eşittir ne olacak? Dolar işareti PDO. Bu PDO neydi arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Bağlantıdaki burada aldığım değişken. Ben buradaki değişkeni sayfamın içinde çağırıyorum arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi bana bir query hazırlayacak. Yani sorgu hazırlayacak. Query diye bir sorgu hazırlayacak. Sorgun SQL sorgusunu başlıyorum. Select diyeceğim. Neyi seçeceğim? Müşteri ID'yi. Geliyorum buradan müşteri ID'yi alıyorum. Müşteri ID'yi aldım. Geliyorum müşteri ID'yi. Daha sonra neyi alacak arkadaşlar? Adı. Şunu çıkart yapalım. Adı alacak. Virgül soyadı. Virgül e-posta. Burada satıra göre, satırdaki isimlerine göre müşteriler tablosuna gideceğim ben. Neyle? From, nereden yani? Müşteriler. Güzel, noktalı virgülümü koyuyorum ve geliyorum buraya. Diyorum ki dolar işareti müşteriler diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bunu yukarıdaki dolar işareti SMTP'ye eşitliyorum ve bütün sorgularımı fetch al ile alacağım. Bütün satırlarımı, bütün sütunlarımı getireceğim bununla. Fetch al ile hepsini alıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Güzel. Tekrardan anlatıyorum. Bir query oluşturuyorum. Müşteriler tablosundan bana bunları getir diyorum. Müşteri ID'yi, adını, soyadını, e-postayı bana getir ve bütün verileri bana listele diyorum burada. Güzel. Şurada biraz boşluk bırakalım. Düzenli olsun. Güzel. Şimdi benim yapmam gereken ne şimdi arkadaşlar? Düzenle sayfasını aktif hale getirmem. Hatta ilk önce bir tarayıcıma bakayım. ID'yi alıyorum. Geliyorum buraya. F5 diyorum. Düzenle dediğimde bakın burada sol alt köşede ID1 geliyor. Bakın. ID2, ID3. Silmeye baktığımda ID1. Mesela silme ID3 bu şekilde burada kodumuzun doğru olarak çalıştığını gösteriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Düzenle sayfası yapmıştım. Gelip burada düzenle verilerimi çekmem lazım. Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Benim ilk önce burada formum vardı. Table. Ben hangi sayfayı almıştım düzenli? Pardon, yanlış sayfayı düzenli.php yapmışım. Bunu silelim arkadaşlar. Delete diyorum. Ben burada müşteri ekle.php'yi dosyadan farklı kaydet diyeceğim. Save as diyorum. Düzenle. .php uzantısını almış burada. Tamam, güzel. Şimdi benim burayı düzeltmem lazım arkadaşlar. Geliyorum bunları ilk önce böyle siliyorum. Benim çünkü şu an bunlarla bir işim yok. Buradan sıfırdan sizinle kodlayacağım. Evet, geliyorum böyle. Tamam. Hatta bu empty işlemine gerek var mı? Buna da gerek yok. Şunları da çekiyorum şimdilik. Geliyorum şurayı düzenlemeye. Müşteri düzenle diyeceğim buraya. Müşteri düzenle. Müşterinin adını çekmem lazım. Name kısmına geleceğim arkadaşlar buraya. Artık benim SQL kodlarımı çekmem lazım ve benim bir gizli bir ID çekmem lazım buraya. Hatta şuraya action kısmına da ne yapmam lazım? Düzenle.php. Evet. .php yazacağım. Buraya action ettireceğim. Post ettireceğim. Güzel. Bir gizli buton almam lazım buraya. Geliyorum diyorum ki şunu alıyorum. Ctrl C. Şuraya geliyorum. Type. Hidden diyeceğim. Yani gizli olacak.
Ligden. Buraya da adı, şimdilik bunlar kalsın. Çünkü benim artık name'ine de müşteri, hatta buna name'ine, evet, müşteri ID'yi buradan vermem lazım. Geliyorum, burada müşteri ID'yi alıyorum. Şuraya name'ine müşteri ID veriyorum. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum, şunu. Buraya bir value değeri vereceğim. Pardon, ne yazdık? Value. Value eşittir tırnak içinde geliyor. Tamam. İlk önce SQL kodlarımı ben yazmaya başlayayım. Çünkü bir post ve get işlemi yapacağım. Burada post işlemini neye göre yapacağım arkadaşlar? Tekrardan ID'ye göre yapacağım. If diyorum. Geliyorum. Diyorum ki dolar işareti server. Çünkü ne demiştik? Sayfayı kendi içinde post ediyorum ben. Buraya da geliyorum. Büyük harflerle. Request alt metot. Hatta şuradakini komple alayım. Zamandan tasarruf yapalım. Şöyle aldım. Tamam, güzel. Şurada süslüyü kapatıyorum. Şu aralara geliyorum. Artık ben ne yapacağım? Post işlemlerimi yapacağım burada. Dolar işareti ID diyorum. Eşittir. Dolar işareti alt post diyeceğim. Neyi post edeceğim arkadaşlar burada? Müşteri ID'yi. Geliyorum, buradan müşteri ID'yi alacağım. Tamam. Çünkü ben bunu niye alıyorum burada ID? Mesela ekle.php'de ben müşteri ID ile işlem yapmadım. Direkt diğer verilerle, diğer importlarla işlem yapmıştım ama ben burada ID'ye göre işlem yaptığım için burada müşteri ID'yi almam lazım. Noktalı virgülünü koyuyorum. Daha sonra geliyorum. Dolar işareti adı diyorum. Eşittir. Bunu da dolar işareti alt post ile alıyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Adı alıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Bir sonraki işlemim soyadı, adı almıştım. Bir de soyadı vardı galiba. Evet, soyadı vardı. Soy adı diyorum. Eşit diyorum. Dolar işareti alt post ile veriyi alacağım. Tırnaklarımı koyuyorum. Soyadı alıyorum buradan. Son olarak da e-postayı alacağım. Post olarak. Geliyorum. Dolar işareti e-posta diye değişkeni oluşturuyorum. Ve daha sonra bunu alt post ile tekrardan alıyorum. İşlemine. E-posta. Noktalı virgülümü koydum. Güzel. Tekrardan sorgumu oluşturacağım. Dolar işareti daha deminki değişken gibi stmt diyorum. Eşittir diyorum. Veri tabanından gelen PDO'ya. Hatta bunu ne yapacağım? Prepare ile SQL komutumu hazır hale getireceğim. Prepare ile SQL komutu aktif hale getireceğim. Burada hangi SQL komutumu yazacağım arkadaşlar? Benim burada güncelleme işlemi yapmam lazım. Yani update komutu ile işlemimi yapmam lazım. Update diyorum. Geliyorum. Ben nereden update yapacağım? Müşteriler. Tablosundan. Bir de benim burada bir set yapmam lazım. Bunların hepsini zaten sizlere anlatmıştım. Arayüzümüzde. Neyi set edeceğim? Adı eşittir. Ona karşı gelen değeri alacağım. Virgül. Neyi alacağım? Soyadı. Şuradan alalım. Adı aldım. Soyadı alıyorum. Eşittir diyorum. Soru işareti, virgül. Başka ne lazımdı? Bir de e-posta vardı. E-postayı alıyorum. Kopyala diyorum. E-posta eşittir. Soru işareti diyorum. Neye göre arkadaşlar alacağım? Bunu ver diyeceğim. Neye göre işlem yapacağım ben? Müşteri ID.
Hemen geliyorum. Müşteri ID'yi alıyorum. Ver müşteri ID eşittir soru işareti ve noktalı virgülümü koyuyorum buraya. Buradaki boşluğu da alayım şuradan. Güzel. Update güncelleme SQL kodumu bu şekilde aktif hale getirdim ve sonra diyorum ki ya bana dolar işareti STMT ni execute ile dizi haline getir ve bütün hepsini çek. Execute ve bunu bir dizi haline getiriyoruz. Dizileri köşeli parantezler içinde yazıyorduk. Ben bu köşede dizide neye alacağım arkadaşlar? Neleri çekeceğim? Dolar işareti. Adı çekeceğim. Virgül. Dolar işareti. Soyadı çekeceğim. Şöyle alalım. Soyadı. Virgül diyeceğim. Ben içine koyduk virgülü. Virgül diyeceğim. Dolar işareti e-posta. Bu şekilde bütün verilerimi dizin olarak alacağım, listeleyeceğim. Güzel. Buraya da noktalı virgülümü koyuyorum ve artık header ile beni yönlendirsin. Hangi sayfaya yönlendirsin arkadaşlar? Location diyeceğim. Location. İki nokta koyuyorum. Beni müşteriler.php sayfasına yönlendirsin. Güzel. Bu şekilde kodlarımın çalışması lazım. Şimdi ben bir get değeri aldım ve bu value'leri doldurmam lazım ki hangi kullanıcının adını güncelleyeceğim. Input'larda görünsün. Geliyorum buraya arkadaşlar. Hatta bundan önce burada bir koşulumu if ile kontrol etmem lazım. ID gelecek mi? Ona başlayalım ilk önce. Evet. If diyeceğim. Isset diyeceğim. Yani get değeri geliyor mu? Nereden gelecekti get değerimi arkadaşlar? Müşteriler sayfasındaki oluşturduğum düzenle linki ve silme linkinden gelen get değerlerini alacağım burada. Alt ediyorum get. Neye göre alacaktım arkadaşlar? Müşterilerdeki ID'ye göre alacaktım. Buradaki oluşturduğum link yapısındaki ID'ye göre alacağım. Hemen onu da belirtiyorum. ID diyorum. Tırnak içinde. Tek tırnaklar. ID diyorum. Ve artık koşullarımı yazmaya başlayabilirim. Ne alacağım buradan? Dolar işareti ID alacağım. Eşittir ne olarak alacağım? Alt get olarak alacağım ID'mi. Köşeli parantezlerimi koyuyorum. Bunu da ID olarak belirtiyorum. Noktalı virgül. Daha sonra hangi sorguyla alacağım? Yukarıdaki bu ön taraftaki müşteriler tablosunda oluşturduğum SQL komutu gibi sorgu yazacağım burada. Geliyorum. Eğer get değerim varsa bana bu sorguya göre bütün verilerimi getir. Dolar işareti stmt diyorum tekrardan. Eşittir diyorum veri tabanından gelen PDO fonksiyonu. Ve diyorum ki prepare bana fonksiyonumu hazırla. Parantezlerimi açıyorum. Tek tırnaklarımı koyuyorum. Nasıl sorgum olacak? Select diyeceğim. Müşteri ID'yi alacağım. Daha sonra diyeceğim virgül adı virgül soyadı virgül e-posta. Posta diyeceğim. From nereden alacağım arkadaşlar? Müşteriler tablosundan. Müşteriler tablosundan. Neye göre alacağım? Ver müşteri ID. Hemen şöyle alıyorum. Müşteri ID'mi. Ve müşteri ID'ye göre işlem yapacağım. Eşittir diyeceğim. ID get olarak geldiği için ben buna bir soru işareti vermem lazım. Güzel. Noktalı virgülümü koyuyorum. Bir alt satıra geliyorum. Ve artık bana execute ile ID'yi bir dizini alması lazım. Onu yapacağım. Dolar işareti stmt fonksiyonunu alıyorum. Eşittir diyorum. Hatta eşittir değil pardon. Execute alacağım bunu. Execute
fonksiyonu ile köşeli parantezin içine neyi alacaktım? Dolar işareti ID'yi alacaktım. Noktalı virgülümü koyuyorum ve fetch ile dolar işareti müşteriler diyeceğim. Müşteri diye bir değişken oluşturacağım. Bunu bütün hepsini alacağım. Nereden alacağım? STM fonksiyonu ile değişkeni ile fetch'ten. Noktalı virgülümü koyuyorum. Güzel. Ve burada süslü parantezimi de kapattık. Bütün işlemlerimiz herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Şu an artık benim formuma isimlerimi almam lazım. Geliyorum, diyorum ki PHP taglarını açıyorum. Ve geliyorum, diyorum buraya echo dolar işareti ne ile çekeceğim? Müşteriler. Burada oluşturduğum müşteri yanlış yazmışım. Buraya bunu düzeltelim. Müşteriler. Tamam. Bununla alacağım. Echo diyorum. Dolar işareti. Müşteriler. Köşeli parantezim. Tırnaklar. Noktalı virgül. PHP'yi kapat. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Müşterinin ID'si gelecek. Hemen müşteri ID'yi şuraya yapıştıralım. Şuradan alalım. Çünkü ben hidden ile bunu çekiyorum. Get değeri döndürmem lazım. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar komple. Geliyorum. Ctrl+C diyorum. Burada at kısmında şurada geliyorum. Value'yi. Hatta şuradan şunu siliyorum. Name kalacak. Buraya adını alacağım. Daha sonra buraya soyadı çekeceğim. Tekrar bu value'yi alıyorum. Ctrl+C diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bunu artık soyadıyla değiştireceğim. Buraya da e-postayı alacağım. Şunu siliyoruz. Şurada sileceğim. Şuraya geliyorum. Yapıştır, pardon. Üsttekini kopyalayıp buraya yapıştır diyorum ve buraya da artık e-posta olarak alıyorum. Güzel. SQL komutlarımı yaptım. Güncelleme kodumu yazdım. Gelen get ID'yi çevirdim ve SQL sorgum ile eşleştirdim. Ve daha sonra formlardan gelecek verileri çektim. Şimdi tarayıcımıza bakalım. F5 diyorum. ID'si 1 olanın sol alt tarafta gözüküyor arkadaşlar. ID'si 1 olan tıklıyorum. Düzenle diyorum. Burada bana yanlış çekti. Neden yanlış çekti? Hemen oraya bir bakalım. Ahmet geldi de. Evet, şurada. Şunları koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Hemen onları da koyalım. Şu an herhangi bir sorun gözükmüyor gibi. Burada da value'yi almamışız. Hemen onu da ekliyorum. Tamam. Kaydet diyorum. Yeniliyorum. Şu an düzgün bir şekilde geldi. Bakalım ben get ile bunları güncelleyebilecek miyim? Hatta sayfayı geriye gidiyorum. Sayfayı yeniliyorum. Zeynep Yüksel'i düzenle diyorum. Zeynep adı Yüksel geldi. E-postası geldi. Zeynep 1 diyorum. Yüksel 1 diyorum. Yüksel 1 diyorum. Kaydet diyorum. Bana burada bir hata verdi. Hemen bakıyorum. Düzenlede online 9'da bir hata var diyor. Evet. Buraya arkadaşlar ID'yi de almam lazım. Çünkü ben burada ID'yi alıyorum. ID'yi unutmuşuz buraya. Hemen virgül diyorum. Dolar işareti ID diyorum. Şimdi sonlandırma yapacağım çünkü. Şöyle diyelim. Şimdi deneyelim bakalım. Sen nereden çıktın ya tırnaklar? Siz olmayacaksınız arkadaşım. Şimdi tekrardan evet. PHP'ye gidiyorum. Düzenle diyorum. 1 2 kaydet. Evet bakın arkadaşlar. Zeynep 1 başarılı bir şekilde kaydoldu. 2 Zeynep 2 yaptık. Güzel. Düzenleme düzgün çalışıyor. Burada son eklediğim Ozan'ı da düzelteyim.
Buraya 3 diyorum. Buraya da 3 diyorum. 3 diyorum. Kaydet diyorum. Bakın kaydetme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hatamız şuydu arkadaşlar. Biraz uzun oldu bulmam. Buralara tırnak işareti koymuşum ve buradaki ID'yi koymadım. En sonunda burada da exit'i koydum. Header'dan sonra kodu sonlandırdım. Hatalarımızı bulduk. Artık silme işlemini yapabiliriz. Silme işlemi için ne yapacaktık arkadaşlar? Tekrardan get ID'sine göre hareket etmemiz lazım. O işlemi yapacağım şimdi. Dosyadan yeni bir sayfa oluşturuyorum. sil.php diyorum. Ve bunu PHP taglarımı açıyorum. Aktif hale getiriyorum. Geliyorum, ben burada ilk önce bir bağlantımı alacağım. Include diyorum. Tırnaklar içinde neyi alacağım? Bağlantı.php'yi alacağım. Çünkü ben veri tabanıyla işlem yapıyorum. Bunu sayfaya dahil ettim include ile. Şimdi if diyeceğim. Benim bir get değerini istet etmem lazım. Get değeri geliyorsa ne yapacağım arkadaşlar? Dolar işareti alt get ile ben neyi alacağım? ID'yi alacağım. Tırnak içinde ID diyeceğim. ID'yi alacağım. Güzel. Artık süslü parantezlerimi açabilirim. Ve diyeceğim ki dolar işareti ID eşittir. Dolar işareti alt get ile neyi alacağım? Dolar işareti ID'yi alacağım. Pardon. Direkt ID'yi alacağım. ID noktalı virgülümü koyuyorum. Ve diyorum ki dolar işareti s tmt değişkeni ile neyi alacağım arkadaşlar? Eşittir diyorum. Veri tabanından gelen dolar işareti PDO. PDO ile SQL komutumu artık hazırlayacağım. Nasıl hazırlayacağım? Prepare ile. Ne yapacağım peki silme için arkadaşlar? Bu dersi de görmüştük. Delete komutunu kullanacağım. Ben delete işlemini tekrardan müşteri ID'sine göre yapacağım bu işlemde. Hemen geliyorum. Delete from diyeceğim. Nereden sileceğim? Müşteriler tablosundan neye göre ver? Müşteri ID'ye göre. ID'ye göre get değeri gelecek. Soru işaretimi koyuyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve artık execute ile ID'yi almam lazım dizin olarak. Dolar işareti stmt değişkenini alıyorum. Execute ile bir diziye aktarıyorum. Execute ile diziye aktarıyorum. Parantezlerimi açıp köşeli parantezlerimi açıyorum. Ve diyorum ki dolar işareti ID noktalı virgül header ile nereye gönderecek? Benim müşteriler sayfasına location edecek. Tırnak içinde yazıyorum. Location 2 nokta müşteriler PHP sayfası noktalı virgül son olarak da exit noktalı virgülümü koyuyorum ve kaydediyorum. Ve gelip bakıyorum sayfama. Yeniliyorum. Bakın sol alt köşede burada sil ID 1 geliyor. Bu son eklediğim Mehmet Ozan'ı siliyorum. Bakın sayfadan silindi. Çok güzel. Bu şekilde ben silme işlemini de yaptım. Bu düzenlediğim Zeynep arkadaşı da siliyorum buradan tekrardan. Bakın burada ne hatası vardı? Online artı. Demin sildi. Şimdi ne? Siparişler BG2 müşteri ID müşteri ID localhost bağlantılar hemen geldim. Müşterileri geliyorum. Müşteriler tablosu. Bu HTML pardon. Müşteriler.php'ye geldim. Sil diyorum. Sildi. Güzel. Yeni düzenle diyorum. Ahmet 1, Yılmaz 2 diyorum. Kaydet diyorum. Güzeldi. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Hatta bir müşteri daha ekleyelim. Öylece görelim. Müşteri ekle.php'ye geliyorum. Selin gündüz olsun. E-postası selin@gündüz. Kaydet diyorum. Veri tabanına başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi müşterilere gidiyorum.
Müşteriler pardon. Müşteriler.php'ye gidiyorum. Bakın Selin Gündüz geldi. Sil diyorum. Selin Gündüz de başarılı bir şekilde silindi. Veri tabanına bakıyorum. F5 diyorum. Bakın Selin Gündüz de silindi. Güzel. Evet arkadaşlar. Böylelikle MySQL eğitim serisinin sonuna geldik. Bu eğitim serimizde bütün işlemleri sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Veri tabanı bağlantısı nasıl sağlanıyor, bir programlama dili kullandığımız PHP ile silme, ekleme, güncelleme işlemleri de bu şekilde oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.